Türkiye'nin bu anlaşmada arabuluculuğu var ama tahıl anlaşmasını devam ettirmek isteyen herhangi gemiyi askeri hedef sayıp Karadeniz'de vuracağını söyledi. Türkiye'den yine şapkadan tavşan çıkartılması isteniyor. Kamuoyunun bilmediği Rusya'nın üst düzey komutanları Ukrayna'nın elindeydi. Bunlar da yeni bir takasa konu olmuş olabilir. Bence bu sefer şapkadan tavşan çıkmayacak. Resmi beyanatların gerçek olduğuna çok inanmayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazif. Nasılsınız hocam? Sağ ol, sen de iyisin. Ben de iyiyim hocam. Gazete içeriklerinde sizinle istihbarat, dış politika, güvenlik konuşmak benim için çok keyifli. Bugün de hava sıcak malumunuz. Biraz dışarı çıkalım dedik. Ofisten, haber merkezinden uzaklaştık. Bence de güzel oldu. Burak hocam, bugün sizinle Rusya-Ukrayna savaşını, tahıl koridorundaki son durumları ve savaşın Rusya'ya taşınması meselesini konuşacağız. Her şeyi konuşmaya başlamadan önce siz sanırım bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Arkadaşlar gazeteye abone olun. Bu genç arkadaşların emeklerinin karşılığını verin lütfen. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam çok değerli çağrınız için. Burak hocam, önce direkt genelden başlayalım isterim. Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne hocam? Valla Rusya-Ukrayna savaşı donmuş bir çatışma olarak, donmuş bir savaş olarak devam ediyor. Donbas bölgesindeki pozisyonunu korumaya çalışan ve oradaki pozisyonu takip eden bir Rusya, geçen hafta itibariyle bir karşı saldırı başlatan ama yansıyan bilgilere göre çok da yani olumlu bir gelişme göremeyen bir Ukrayna tarafı var. Çatışma hali ve mevcut pozisyonlar devam ediyor. Yani siviller ölmeye de devam ediyor, öyle de diyebilirsin. Doğru hocam. Hocam şimdi Ukrayna'da başladı savaş. Yani Rusya biliyorsunuz bir sabah Putin açıklama yaptı ve Rus kuvvetleri Ukrayna'ya karşı teyakkuz haline, taarruz haline geçti. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Ancak savaşın ilerleyen noktalarında Ukrayna stratejik bir kararla savaşı Rusya'nın içine taşımaya çalıştı. Moskova'nın içine kadar giren direnç gösterdi. Direnç noktaları oluşmuş oldu. Bunun nedeni nedir hocam? Bu strateji neden kaynaklanmış oldu? Ya şimdi burada defalarca konuştuk. Başlangıçta Kiev'in çok rahatlıkla bir şekilde alınıp Ukrayna'daki Zelenski hükümetinin düşürülüp Rus yanlısı bir hükümetin getirilmesini hedefleyen bu Rus saldırısı Ukrayna'nın direnciyle ve Batı'nın desteğiyle aslında başarılı olamadı ve mevcut durumda Kiev'i alarak savaşı çok kısa sürede bitireceği düşünülen Rusya, Donbas bölgesindeki mevcut kazanımlarını ve Kırım'ı ilhak etmişti 2014 müdahalesinden sonra. Kırım'ı korumaya geçen mevcut pozisyonundaki durumlarını konsolide etmeye çalışan bir Rusya'ya döndü. Tabii bu durumda savaşın Rusya'nın içine taşınması, mesela Moskova'nın drone saldırıları uğraması, Kırım Köprüsü'nün vurulması, Karadeniz'deki amiral gemisinin vurulması, ondan başka saldırılar, 250 sabotajlar. kişilik bir Rus asıllı gerilla grubu Ukrayna'yla bağlantılı Rusya'nın içine taşınmıştı. Ki bunların taşınması da güvenlik açısından da ciddi bir zaafın meydanda olduğunu göstermişti. Ya bunlar savaşın, cephenin Ukrayna açısından genişletilmesi ve Rusya'nın içine taşınması hedefine odaklanıyor. Bunda da kısmen hem başarılı oluyorlar hem de ama mesela sürekliliği olmayan, süreklilik arz etmeyen saldırılar şeklinde oluyor. Yani aslında gene aynı şeyi söylüyorum. Yani karşılıklı bir kör dövüşü ve donmuş bir savaş ve uzayan bir çatışma ortamı, ölen askerler ve siviller ve yerinden edilmiş insanlar. Peki hocam, şimdi burada Rusya'nın, Vladimir Putin'in bir kazanım elde etmesi gerektiğinden hep bahsediyoruz ya. Evet. Burada kendi kamuoyunu, halkını da bir şeyleri ikna etmek için, ki biliyorsunuz seferberlik ilanı ortaya çıktığında birçok insan üniversite kaydı yaptırmıştı oradan. Yani savaşa çok da yakın olmayan gruplar da var Rusya içerisinde. Burada Ukrayna, Rus halkı da bu savaşın boyutunu görsün ve Putin'e karşı bir tepki oluştursun istemiş olabilir mi? Kesinlikle doğru, aynen öyle. Rus kamuoyunda da yani savaş karşıtı bir havanın oluşturması hedefine de odaklanıyor bu saldırılar. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de şimdi tahıl koridoru meselesi çok uzun zamandır konuşulan bir mesele. Savaşın en önemli aktörlerinden biri haline geldi söz konusu koridor. Bu koridoru oluşturan anlaşmadan da Rusya ayrıldığını duyurdu. 7 maddelik bir şartlar listesi sundu. Siz bu ayrılmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ek olarak da Türkiye'nin durumunu da burada konuşalım isterim. Şimdi bu tahıl anlaşması, Ukrayna tahılı dünyada gıda tedarik zincirinde çok büyük önem arz ediyor. Bunun dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda geçen seneden itibaren 3 kere uzatılan bir tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin de arabuluculuğunda. Türkiye burada her iki taraf için de güvenilir arabulucu pozisyonundaydı. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine
inanıyorum. Türkiye'nin arabuluculuğunda bu anlaşma imzalandı ve bugüne kadar ciddi miktarda tahıl dünya pazarlarına girdi. Yalnız bu tahılın dağıtıldığı İstatistik vereyim ülkelere hatta. istersem söylesen, Notlarımdan okuyorum. güya fakir Afrika ülkelerine gitmesi hedeflenen bu tahılın bak nerelere gittiğini sen söyle. Hiç öyle olmadı hocam dediğiniz gibi. 951 gemiyle Burak Hı hı. hocam 30.2 milyon ton tahıl taşındı. Bunun %40'ı Avrupa ülkelerine, %30'u zengin Asya ülkelerine. Bu detayı Yani da vereyim. gelişmekte Çoğu olan gelişmekte olan ya da gelişmiş Asya ülkelerine, %13'ü Türkiye'ye, sadece %12'si Afrika'ya, İşte o. %5'i Orta Doğu'ya gönderilmiş durumda. %17'si gibi bir şey diyor. Yani çok azı aslında başlangıçta o görünürdeki hedefe ulaşmadığını görüyoruz. %70'inin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gittiğini görüyoruz. Türkiye'ye de giden var. Türkiye'ye gelen bu tahıl ihracat ürünlerinde kullanılıyor Türkiye'nin. Direkt hani ihracat gelir olarak geri Türk sistemine, Türk ekonomik sistemine geri dönüyor. Ayrı mesele. Türkiye'nin bu anlaşmada arabuluculuğu var ama mevcut durumda işte Rusya'nın sıkıştırılması, Rusya içine yapılan saldırılar artık Rusya bu tahıl anlaşmasından çekildiğini, tahıl anlaşmasının tek taraflı devam ettirmeye yönelik herhangi bir girişim, Ukrayna girişiminde askeri yöntemlerle engelleyeceğini söyledi. Yani tahıl anlaşmasını devam ettirmek isteyen herhangi gemiyi askeri hedef sayıp Karadeniz'de vuracağını söyledi. Bu açıklamanın hemen sonrasında Odessa limanı vuruldu. Bu tahılların gönderildiği. Şimdi Ukrayna'da bir alternatif yaratmak istiyordu. Tuna Nehri'nden ve demir yoluyla Romanya ve Polonya üzerinden Avrupa pazarlarına gönderme hedefi vardı. Hani oradaki tedarik zincirini genişletip, lojistik zinciri genişletip dün itibariyle yansıyan bilgilerde Tuna Nehri'ndeki limanlar da vuruldu. Yani ben bu tahılı göndermeyeceğim Avrupa piyasasına ya da dünya piyasasına diyor Rusya. Kendine göre de savaşta kendisine verilmeyen sözlerin tutulmadığını ve kendisine yönelik ambargoların kaldırılmasını istiyor. Bu ambargo hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? İşte yani Ukrayna Savaşı sırası, Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus varlıklarının dondurulması, Rusya'ya işte üretimde kullanılan, tarımsal üretim, her türlü üretimde kullanılan malların gönderilmesinin durdurulması, yani Rus ekonomisini baltalamaya yönelik, yani onu bu savaştan caydırmaya yönelik çeşitli alınan tedbirler. Tabii bunu da Batı tarafı da kabul etmedi. Ama BM Genel Sekreteri Türkiye'den arabuluculuğa devam etmesini söyledi. Tamam, çok güzel. Ama ben bu sefer söylüyorum, bu sefer yani Türkiye'den gene şapkadan tavşan çıkartılması isteniyor da bence bu sefer şapkadan tavşan çıkmayacak. Çok çıkardık ama değil mi hocam? Çıkardı yani. Türkiye yeterince tavşan çıkardı da tavşan kalmadı artık. Yani bence tahıl anlaşması Rusya dönmez. Ama bak bunun Türkiye'ye de etkisi var. Türkiye de bu ihracattan nasibini alıyor ve yani Türkiye'ye de bu tahıl geliyor ve bunu ihracatta kullanılıyor. Bunun sonucu dünyada zaten hemen bu gerginliğin ortaya çıkmasıyla, Türkiye'nin şapkadan tavşan çıkaramamasıyla, yani bunu mecazi manada söylüyorum, hemen gıda tahıl fiyatlarında bir artış. Bu da küresel olarak bir sorun olan ve Türkiye içinde bir sorun olan enflasyonda bir artış anlamına geliyor. Ekonomik pahalılığın, yani hayat pahalılığının hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem küresel sistemde artması anlamına geliyor. Afrika'da da açlık anlamına geliyor. Yani zaten ama aslında bu şeyden pek Afrikalılar da nasibini almamışlar yani. Zaten tahıl koridoru çok Afrika'ya uğramamış gibi Yani tahıl görünüyor. koridoru insani bir durumda bu savaştaki. Esir takası gibi Türkiye'nin aracılık ettiği, Türkiye'nin şapkadan tavşan çıkardığı durumlarda, ama bu sefer zor. Gene girişimlerde bulunacaktır Türkiye. Ama bence bu sefer Rusya dönmeyecek tahıl anlaşmasına gibi gözüküyor ama bilemeyiz tabii. Hocam şapkadan tavşan çıkardı çokça dediniz Türkiye için. Evet. Aslında Rusya-Ukrayna savaşının taraflarını konuşurken aktif tarafsızlık politikasıyla Türkiye'nin öne çıkan bir Türkiye gerçeği var. Yani hatta bununla ilgili birçok farklı Amerikan yazar, düşünür de, gazeteci de bu yorum yapıyor. Yani aynı hafta içerisinde Zelenski ve Putin'le görüşebilecek tek liderin Sayın Erdoğan olduğunu söylüyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söylüyor. Ben şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Azov taburu meselesi yaşandı. Evet. Azov taburundan çeşitli komutanların Ukrayna'ya iadesi süreci gerçekleşti. Tamam. Birçok insan bunu değerlendirirken işte Rusya'nın açıklamalarından da yola çıkarak Rusya buna çok Peskov'un kızdı. açıklamalarından, Tabii. Kremlin sözcüsü. Çok kızdık şeklinde yorumladı ama ben durumun böyle olmadığını düşünüyorum. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Elimde bilgi var mı? Yok, ama ben bu anlaşmaya Rusya'nın bilgisi dahilinde ve Rusya'nın bu anlaşmanın bir yerinde olduğunu düşünüyorum. Nasıl Çünkü bir bu yer olabilir? farklı. Bak belki kamuoyunun bilmediği Rusya'nın üst düzey komutanları Ukrayna'nın elindeydi. Belki istihbarat personeli elindeydi. Bunlar da yeni bir takasa konu olmuş olabilir. Peskov'un açıklaması bir anlam ifade etmez. Kremlin, yani resmi
resmi beyanatların gerçek olduğuna çok inanmayalım. Yani resmi beyanatların hepsi gerçek olsaydı dünyada dış politika çok farklı olurdu yani. Azov taboru ile ilgili benim düşüncem bu. Benim sadece yorumum. Ama mesela şimdi bu Talal'la ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye'nin NATO zirvesinde, son zirvede İsveç'e yeşil ışık yakmasına bir tepki de var Türkiye'ye. Rusya tarafı. Evet, yani arabuluculuğu konusunda. Yani neticede bence böyle bir durum da söz konusu. Ama Ağustos'ta bir Putin ziyareti bekleniyor Türkiye'ye. O ziyaret yapılır mı? Yapılır gibi gözüküyor şu anda. Belki gecikmeli yapılır. Bunlar hepsi diplomaside mesaj. Burada bir zirvede birazcık hani Türkiye'nin bu Rusya-Amerika dengesi, yani İsveç'e yeşil ışık yakmanın yarattığı biraz Batı lehine hani terazinin birazcık artmış gibi gözüküyor ya. Yine o bir şeylerle bu dengeyi götürecek. Dış politika böyle bir şey, diplomasi böyle bir şey. Böyle denge işte bunu da becermek Bir maharet yani. Yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Teşekkür Yapacaksın yani. ederim. Hocam artık sona geldik. Son olarak şunu bir sorayım size. Ya benim gözlemim bir gazeteci olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı diye nitelendirdiğimiz ülkelerin birçoğu, hatta daha çok Anglo-Sakson İngilizler ülkeler de. bu savaşın bitmesini istemiyor gibi bir Evet. durum, izlenime Çok kapılmış net yani. durumdayım. İzlenim değil. Bu gerçeklik. Teşekkür ederim. Çatışma uzasın yani. Peki savaşın bitmesini isteyen bir güruh var mı hocam? Biz ben istiyorum. Sen istemiyor musun? İstiyorum. Burada kameraman Türkiye arkadaş. Cumhuriyeti de istiyor. Türk kamuoyu istiyor. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Evet, hem yapıyor. insani değerlerden dolayı hem bundan dolayı yaşadığı ekonomik kayıplardan dolayı, yani dünyada enerji fiyatlarının artması, gıda fiyatlarının artması. Ya tuzu kurular için problem de Afrika'daki açlar ne yapacak yani? Ya Türkiye istiyor yani. İşte. Ama ya bence Almanlar da istiyor mesela, sesini çıkaramıyorlar. Evet, Almanların durumu Ya biraz onlar daha orada da yani. Ya bundan ekonomik olarak etkilenip de bu savaşın uzamasını istemek zaten mantıklı değil. mantıklı bir şey. Hocam teşekkür ederim. Tamam. Eklemek istediğim bir şey var mı hocam? Çok sağ ol Nazif. Teşekkürler. Türkiye'nin bu anlaşmada arabuluculuğu var ama Tahıl Anlaşması'nı devam ettirmek isteyen herhangi gemiyi askeri hedef sayıp Karadeniz'de vuracağını söyledi. Türkiye'den yine şapkadan tavşan çıkartılması isteniyor. Kamuoyunun bilmediği Rusya'nın üst düzey komutanları Ukrayna'nın elindeydi.